Herkese merhaba. İDEKET Mimari Tasarım Eğitim Webinarı ikinci bölüme hepiniz hoş geldiniz. Ben Zeynep. Mimari eğitim webinarlarında birlikte olacağız. İlk olarak sesimizi bir kontrol edelim. Herkese geliyor diye düşünüyorum. Tamamdır. Geçen hafta birinci bölümümüzü tamamladık. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. İkinci bölüm kapsamında yapı elemanlarımızı oluşturmaya devam ederek projemizi tamamlayacağız. Bugün içerisinde projemizin merdivenlerini, korkuluklarını, çatısını, dış cephe kaplamasını, giydirme cephesini, sövesini, profil objesi olarak kat silmesini, arazisini oluşturacağız. Kat kopyalama yaparak zemin katımızı üst katları kopyalayacağız. Ölçülerini vereceğiz. Kesit ve görünüş alacağız. Son olarak da haftamızı oluşturarak bugünkü eğitimimizi tamamlayacağız. İDEKET Mimari Tasarım Eğitim Webinarları kapsamında ekranda gördüğünüz projeyi sıfırdan başlayarak adım adım geçen hafta oluşturmaya başladık. Geçen hafta kapsamında bu projenin duvarlarını, kapılarını, pencerelerini, kolonlarını, kirişlerini oluşturduk. Aynı şekilde döşemelerini de. Bu proje bir katta iki daireye sahip bir konut projesiydi. Daireler birbirinin simetriydi. Biz bir daireyi oluşturduk. Daha sonra simetrisini alarak da diğer daireyi oluşturarak zemin katımızı tamamladık. Bugün de geri kalan yapı elemanlarını oluşturarak projemizi tamamlayacağız. İDEKET mimari ile ilgili sorularınız olduğu zaman telefon ve teknik destek portalı üzerinden bizden teknik destek alabilirsiniz. Ücretsiz eğitimlerimiz ve webinarlarımız devam edecek. Online kapsamlı yardım menüsü bizim bilgi bankası olarak isimlendirdiğimiz online bir yardım kullanım kılavuzumuz vardır. Bilgi bankasına ideket.com.tr üzerinden ulaşabileceğiniz gibi program içerisinden de ulaşabilirsiniz. E, Bir komuttayken ya da bir diyalog açıkken klavyeden F1 tuşuna bastığınızda program sizi otomatik olarak bilgi bankasında ilgili sayfaya yönlendirecektir. Ayrıca kullanıcılarımız tarafından aktif olarak kullanılan forum sayfamız mevcuttur. Forum sayfasından da sorularınızı yöneltirseniz diğer kullanıcılarımız da size yardımcı olacak sorularınıza cevap vereceklerdir. Bakalım saatimiz de geldiğine göre bugünkü eğitimimize başlayabiliriz. Geçen hafta katılan kullanıcılarımız bilirler. Eğitimlerimize adımlarımız üzerinden devam edeceğiz. Her bir adımımız bir önceki adımın tamamlanmış halini içerecek. Bu bize daha hızlı ilerlememizi sağlayacak. Eğitimimiz boyunca mikrofonlarınız kapalı olacak. Sorularınız olursa sohbetten bana yazabilirsiniz. Yoğun tempolu bir eğitim olacak bugünkü. O yüzden kesilmesin. E, Eğitimin sonunda sorularınızı cevaplayacağım. O zaman eğitimimize başlayalım. Az önce de bahsettiğim gibi geçen hafta zemin katımızı oluşturduk. Burada yapı elemanlarıyla beraber zemin katımızı inceleyebilirsiniz, görebilirsiniz. Merdivenden devam edeceğiz. Merdiven komutuna tıklıyorum ribbon menüden. Yardımcı toolbar açılıyor burada. Merdivenle ilgili komutlar toolbar üzerinde yer alıyor. En sağda ayarlar ikonu vardır. Ayarlar ikonu tıkladığınızda merdiven ayarları diyaloğu açılır. Merdiven ayarlarında ilk olarak merdiven tipi seçimini yaparız. Burada size yüklü olarak gelen farklı merdiven tipleri yer alır. Tek kollular, iki kollular, üç kollular, sahanlıklar, sahanlıksızlar. Birçok çeşit merdivenimiz burada yer almaktadır. Biz burada şöyle diğerlerini de göstereyim örnek olması açısından. Bu mesela üç kollu bir merdiven.
Düz kollu, sahanlıklı bir merdiven tipimiz bu. Gördüğünüz üzere seçime göre, tip seçimine göre yan tarafta merdiveninizi planda ve perspektif ekranda görebilir. Perspektif ekranda da inceleyebilirsiniz. Aynı perspektif ekranda kullanımı gibi hareketlerinizi yapıp yakınlaşıp uzaklaşıp döndürebilirsiniz. Buradan biz U tipi merdivenle devam edelim. E, Merdiven tipini seçtikten sonra konstrüksiyon kısmında konstrüksiyon tiplerini seçebilirsiniz. Rampa, limon kiriş, basamak alt tarafındaki şekli gibi. Basamak kaplamalarınızın burada parametrelerini ayarlayabilirsiniz. E, Basamak kaplama kalınlığı, rıht kaplama kalınlığı, burun dediğimiz kısımdaki çıkıntının ne kadar olacağına dair ayarlarınızı yine buradan yapabilirsiniz. Merdiven adını, kotunu, korkuluk yüzey sayısı gibi bilgilerinizi de buradan değiştirebilirsiniz. Görünüm bölümünde çizime yöneliktir. Merdiveninizin plan çiziminde nasıl görüneceğini ve aynı zamanda 3 boyutta nasıl görüneceğine buradan karar verebilirsiniz. Çizgi tipini, rengini, 3 boyuttaki materyallerini yine buradan seçebilirsiniz. Etiketiyle alakalı ayarlarınızı da buradan yapabilirsiniz. Birimler, merdiven birimlerini seçimini yaparsınız. Korkuluk ve küpeşte bölümünden de küpeşte ve korkuluk için farklı profiller seçebilirsiniz. Bu seçtiğiniz profillere uygun e, korkuluğunuz üretilecektir. Burada gördüğünüz üzere farklı korkuluk ve küpeşte profilleri için kesitler yer almaktadır. Biz mesela birer tanesini seçelim. Bunlar olsun diyelim. Gelelim merdiven tipimize. Merdiven tipimizde bu dedik. Tamam butonuna tıklıyorum ve merdivenimin ön izlemesi geliyor. Boşluk tuşuna basarak şöyle perspektiften de görebilelim bunu. Boşluk tuşuna basarak yerleştirme noktasını değiştirebilirsiniz merdiveninizin. İstediğiniz noktaya getirip yerleştirmek istediğiniz noktaya tıkladığınızda merdiveninizin ön izlemesi sabitlenecektir. Mouse'un hareketine bağlı olarak da döndürüp merdiveninizi yerleştirebilirsiniz. Merdiveninizi yerleştirdiğinizde rıht sayısı, rıht yüksekliği ve basamak derinliği, basamak genişliği ya da onları gösterir. Merdiven bilgi yazısı yer alır, çıkış hattınız belirlenir ve burada fark ettiğiniz üzere 3 tane çizgi görürsünüz basamaklar için. En içteki yarım çizgi betonarme, merdiveninizin betonarme kısmının hizasıdır, onu gösterir. Bir sonraki çizgi rıht kaplamanızın hizasıdır. En sondaki düz olarak görünüşe giren aslında çizgi de bizim burun dediğimiz merdiven basamağındaki o çıkıntının çizgisidir. Diğerleri altta kaldığı için görünüşte kesikli çizgilerle gösterilmektedir. En dıştaki dediğim gibi burun hizasından merdivenin çizimidir. Gördüğünüz gibi U merdivenim simetrik merdiven kollarına sahip olarak burada yer almaktadır. E, Merdivenimizin üzerine çift tıklayarak ayarlarına girelim. Burada az önce açtığımız merdiven ayarları diyaloğundan farklı olarak birkaç farklı sekme artık geliyor. Merdivenimizi yerleştirdiğimiz için merdivenimizin özellikleri, genişliği, uzunluğu gibi ayarlarımızı artık buradan yapabiliriz. Yine burada gördüğünüz üzere merdiven kolu genişliği, uzunluğu, eni, boyu, sahanlığınızın kotu, merdiven yüksekliğiniz gibi birçok ayarı buradan yapabilirsiniz. 3D görüntü bölümünden merdiveninizi perspektif ekrandaymışçasına inceleyebilirsiniz. Çıkış yönünü ters çevir diyerek de merdiven çıkış yönünü değiştirebilirsiniz. Yine limon kiriş seçili olursa eğer konstrüksiyon tipi olarak onu saklayıp gösterebilirsiniz. Korkuluklarda bir düzenleme yaparsanız ki onu az sonra yapacağız. Buradan ilk haline getir dediğinizde de o ayarları sıfırlayabilirsiniz. Konstrüksiyon bir önceki diyalogla aynı seçenekler var. Burada artık kaplama çizgileriyle ilgili olarak da ayarlamalarım geldi merdivenimi yerleştirdiğim için. Burada yeni eklenen sekmelerimden biri alanlar sekmesidir. Burada merdiven alanlarınızın listesi yer alır ve burada seçtiğiniz alana göre ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Basamaklar üzerinde 3 farklı ayarımız vardır. Basamak sayısına göre, basamak yüksekliğine göre, basamak genişliğine göre ayarlama yapabilirsiniz.
üçü beraber çalışan ayarlardır. Bir tane ayarı seçip değişiklik yaptığınızda diğer ayarlarınız bundan etkilenecektir. Örneğin buradaki basamak sayısını 8 yapalım. Bakın, rıht yüksekliğiniz, yani basamak yüksekliğiniz direkt olarak değişir. Otomatik yine basamak genişliğiniz de buna bağlı olarak değişir. Ben buradan desem ki ben 17,5 olmasını istiyorum. Buna tıkladığım anda program benim için basamak sayısını ona göre belirler. Geri kalan bölümlerimiz, sekmelerimiz aynı bir öncekiyle. Ne kadar ne kadar merdiven alanınız burada olursa o kadar listede göreceksiniz. Bu merdivenimiz, U tipi merdivenimiz iki tane koldan ve iki tane merdiven alanından oluşuyor aslında. Birinci merdiven alanım, burası sahanlık alanım, burası da ikinci merdiven alanım. Bu yüzden de kol 1 ve kol 2 diye iki tane seçenek görüyorum. Ben burada simetrik şekilde olan bir U merdiveni gördüm. E, Benim projemde kollarımın simetrik olmaması gerekse, 16 basamak değil de 17 basamak ihtiyacı duysam ne yapabilirim? Bu merdiveni nasıl oluşturabilirim diye düşünürsek burada iki ihtimaliniz olacak. Ya yeni bir merdiven oluşturacaksınız ya da mevcut U merdivenimizi deformasyonla merdiveninizin bir kolunu uzatacaksınız. Bu aşamada merdivenimizi deformasyonla uzatacağız. İlk olarak çizimler sekmesi, sürekli çizgi komutuna tıklıyoruz. Merdivenimizin oluşturacağımız, ekleyeceğimiz basamağın ön görüntüsünü burada oluşturacağım. Bu aşamadayken betonarme sınırı baz alacağım. Geliyorum, ilk noktamı seçtim. Koordinat kutusundan L kutusuna tıklayarak basamak genişliğimi buraya giriyorum. 28 santim basamak genişliğim vardı. Enter tuşuna basarak sabitledim ve buraya basamağımı oluşturuyorum. Bu benim ne işime yarayacak? Deformasyonumu yaparken alttaki düğüm noktalarını baz alacağım ve daha kolay bir deformasyon yapmamı sağlayacak. Burada merdiven basamağımı oluşturdum. Giriş bölümünden merdiven komutuna tıklıyorum. Buradan merdiven deformasyonu komutuna tıklıyorum. Geldim, toolbar'ın merdiven deformasyonları toolbar'ı olarak değişti. Burada yine ilgili komutlarım yer alıyor. Bakın, ekranda gördüğünüzde plan düzleminde merdiven üzerinde bazı noktaların, düğüm noktalarının daha belirgin hale geldiğini görüyorum. Bunlar benim düzenleme yapabileceğim, tutabileceğim noktalar. Bunlar benim aslında merdivenimin dış sınırına, betonarme olan bölümü tanımlıyor. Geliyorum, ilk noktamın üzerine getiriyorum. Mouse'umun imleci tik haline geliyor. Tıklıyorum ve artık bunu oynatabiliyorum. Yaptığım oynatmaya bağlı olarak da, değişikliğe bağlı olarak da merdivenim fark ettiğiniz gibi değişiyor ve yerleştireceğim noktaya tıklıyorum. Aynı şeyi ikincisinde yaptım ve düzenlememi program benim için yaptım. Beraberinde korkuluklarımın da düzeldiğini, değiştiğini göreceksiniz. Uzadı, mevcut yerinde kalmadı. Bunu yaptıktan sonra merdivenin üzerinde yer alan bilgi yazım benim ikiye bölündü. 28 santim ve 32 santim. Bunun nedeni basamak genişliklerim değiştiği için program bunu bana belirtiyor. Ama bu istenen bir durum değildir. Hem bir merdivende basamak genişlikleri de rıht yükseklikleri de bütün kollarda aynı olması beklenir. Rahatlık, kullanıcı konforu açısından. Geliyorum, merdiven ayarlarıma çift tıkladım. Burada alanlar bölümünden ikinci alanımı geçtim. Çünkü ben bu düzenlemeyi merdivenimin ikinci alanında, ikinci kolunda yaptım. Burada basamak belirleyici parametremi 8 yapıyorum. Bir basamak eklemek istemiştim çünkü. Buna bağlı olarak da basamak genişliğim bakın 28 santim oldu. Ama rıht yüksekliğim düştü. Bunun nedeni, burada rıht sayısını arttırdığım için bu kolla verilen yükseklik sabit kaldığı için rıht sayısında program düşürmeye gitti. Bu da dediğim gibi istenen bir durum değil. Hemen parametreler bölümüne geliyorum. Yüksekliğim 280 santimde. Artık benim yeni rıht yüksekliğim 16,47 diyebiliriz. Buraya geliyorum. Ee, Sahanlık kotumu değiştiriyorum. E, Yeni rıht yüksekliğimi baz alarak buraya 131,76 değerini giriyorum. Bir yere tıklayarak değeri sabitliyorum. Buna bağlı olarak da bakın, ön izlemede bile bilgi yazım benim tek haline geliyor. Tamam butonuna tıkladığımda benim artık merdivenim tamamlanmış oluyor. Artık bir kolunda daha
bir adet daha fazla basamak bulunan simetrik olmayan kollara sahip bu merdivenim hazır hale geldi. İstersek merdiven korkuluklarını korkuluk saklı göster komutu ile kapatabiliriz şu şekilde. Bunu istersek yine istediğimiz korkuluk kollarında uygulayabiliriz. Görünmesini istediklerimizde üzerine ilgili yerlere tıklayarak görünür hale getirebiliriz. Şöyle gösterelim. E, Yönetmelik değişimiyle beraber, imar yönetmeliği değişimiyle beraber merdiven korkuluklarının profilleri arasındaki mesafelerle ilgili bir düzenleme geldi. Burada istersek gördüğünüz üzere belirli aralıklarla korkuluk profillerimi tanımlı. Ben bunların arasını istersem azaltabilirim. Korkuluk sayısı değiştir komutuna tıklayarak ilgili korkuluğu seçebilirim. Bunu yaptıktan sonra bir diyalog açılacaktır. Yeni korkuluk sayısını buraya girebiliriz. Burayı 12 yapalım. Tamam dediğimde program benim için yeni korkuluk değerime göre bir düzenleme yapar ve profillerimin arasını sıklaştırır. Bunu istediğiniz korkuluk parçasında istediğiniz değeri girerek düzenlemelerinizi yapabilirsiniz. Mevcut merdivendeki değişimimi şu aşamada gördük. Bir de şimdi de kendim yeni bir merdiven oluşturayım. Bir de bunu görelim. Basamak oluşturalım, basamaklar oluşturalım hatta. Geliyorum burada. Yeni merdiven oluştur komutum var. Bu komutu kullanacağım. Bunu yapabilmek için merdiven sınırlarımı ve çıkış hattımı benim rota komutu dediğim objemle, iki boyutlu objemle tanımlamam gerekiyor. O da çizimler sekmesi. İlkel objeler bölümünde yer alıyor. Rota komutuna tıklıyorum. İlk olarak merdivenimin dış sınırını burada çiziyorum. Yine kolaylık olması açısından çizgilerle bir altlığım var. Sonra merdivenimin çıkış hattını çiziyorum. Burada önemli olan nokta merdivenimin çıkış hattının başlangıç noktası ve bitiş noktalarının benim merdivenimin sınırlarının üzerinde olması. Seçtim. Farenin sağ tuşuna tıklayarak rota çizimini tamamlıyorum. Tekrardan giriş bölümünden merdivenimin altından yeni merdiven oluştur komutuma tıklıyorum. Dış sınırımı seçiyorum ve sonra da şöyle perspektif ekrandan da bakalım. Çıkış hattımı seçiyorum. Program merdiven alanları arayüzünü benim için oluşturuyor. Bakın şu anda bir sahanlık var. Ben burada basamak istediğim için tip bölümünden merdiveni seçiyorum. Burada gerekli bilgilerimi giriyorum. Ne demiştik? 70 santim yüksekliğinde 4 basamağımız olsun. Ben bunu girdiğimde ön izlemesini görüyorsunuz. Buradan kalınlığını, korkuluk kalınlığını, yüksekliğini gibi düzenlemelerinizi de yapabilirsiniz. Tamam dediğinizde program benim için basamaklarımı oluşturuyor. Bunu yaparken her zaman için düz bir merdiven olması gerekmiyor. Buradaki eğri çizgilerimizi kullanacağız. Yine geliyorum, merdivenimin dış sınırlarını oluşturacağım. Rota komutuna tıklıyorum. Burada bakın rota tipleri aslında yer alıyor. Düz çizebileceğim gibi çap şeklinde de çizim yapabilirim ya da eğrisel çizgi şeklinde de yapabiliyorum. Burada ilk basamağımız düz olduğu için düzden gidelim. Tıkladık. Buradan eğrisele geçiyorum. İlgili noktalarıma tıklıyorum. Geldim. Farenin sağ tuşuna basarak eğrisel çizimi tamamladığımı söylüyorum. Tekrardan düze tıklıyorum. Geldim, düzü tamamladım. Eğri çizeceğim. Geldim. Eğriselle devam ediyorum. Farenin sağ tuşuna tıklama ihtiyacı duymadan kapalı bir alan tanımladığım için son noktayı tıkladığımda komutum tamamlanıyor. Bir de çıkış hattımızı çizelim. Eğrisel moddaydık zaten. Geliyorum. Buradan seçimlerimi yapıyorum. Farenin sağ tuşuna tıklıyorum. Bir kere daha tıklıyorum. Eğrisel çizimi tamamladığımı söyledim. Şimdi de rota çizimi tamamladığımı söylüyorum ve çıkış hattım da tamamlanıyor. Geliyorum yine. Merdiven altından yeni merdiven oluştura tıklıyorum. E, Dış sınırımı seçiyorum.
Sonrasında da çıkış hattımı seçiyorum. Merdivenim bakın az önce girdiğim bilgiler eşliğinde benim merdivenimi oluşturuyor. Burada eğrisel merdiveni oluştururken basamak genişliklerinize göre kırıklama yapar merdiveninize. Bu yüzden ne kadar çok basamak genişliği girersek o kadar merdivenimizin aslında eğrisel olduğunu göreceğiz. Şu şekilde. Tamam butonuna tıkladım. Benim eğrisel merdivenim de oluştu. Gelelim. Şimdi bir de döner merdiven oluşturalım. Yine rota bölümünden çizimler sekmesi ilkel objeler bölümünden rota komutuma tıklıyorum ve merdivenimin dış sınırını oluşturuyorum. Bakın eğriselde kaldığı için eğriselle başladık. Düz moda geçiyorum. Dış sınırımı oluşturuyorum. Burada dikkat etmem gereken bir dönme olacağından dolayı program için ilk basamak kenarı ve son basamak kenarını betimlemem gerekiyor. Bu yüzden merdiven kolu genişliği kadar burada bir merdiven kolu genişliğini son basamak için kullanarak bir çizgi oluşturuyorum. Düğüm noktası oluşturuyorum ve devam ediyorum. Geldim, çıkış hattımı çiziyorum buradan. Farenin sağ tuşuna tıklıyorum ve giriş bölümünden yeni merdiven oluştur komutuna tıklıyorum. E, Dış sınırımı seçtim, çıkış hattımı seçtim. Bakın merdivenim döner şekilde oluştu. Buradaki alanımız dar. O yüzden az önceki 4 5 basamak olsun bu sefer. Dörtlüyü yapmıştık. Bu sefer basamak sayımız 5 olsun. Bu da 88,2 olsun. Tamam butonuna tıkladım. Benim merdivenimi döner halde oluşturdum. Ama ben istiyorum ki bu basamaklardan ilk basamağım düz olsun. Sonrasında bir dönüş yaşansın. Merdivenime çift tıklayarak ayarlarına giriyorum. Alanlar sekmesinde dengeleme ve standartlar diye bir bölümümüz yer alıyor. Başlangıçta dengelenmiş basamak adedi olarak ben burada 1'i giriyorum. İlk basamağın dengelenmesini istiyorum. 3 boyutlu görüntüye geldiğimde burada kontrol etmek için bakabilirsiniz. İlk basamağımın dengelendiğini görüyorum. Tamam butonuna tıkladığımda merdiven buna göre düzenleniyor. Artık ilk basamağım düz olarak görünüyor. Sonrasında dönüş başlıyor merdivenimde. Bu şekilde farklı tipte merdivenlerinizi oluşturabilirsiniz. Şimdi bu proje için olan merdivenimizi oluşturacağız. Şurada daha önceden oluşturulmuş hali var. Biz bunu sizinle tekrar oluşturalım. Gördüğünüz üzere bu yine U şeklinde bir merdiven, iki tane ara sahanlığı var. 6 basamak burada, 6 basamak burada, 5 basamak da burada olmak üzere toplam 17 basamağa sahip, 17 rıhta sahip. Bu şekilde bir merdivenimizi oluşturalım. Burada yine altlık olarak dış sınırları var. Biz bunu rotayla beraber oluşturacağız. Gelelim. Çizimler bölümünden rota komutuna giriyorum. Düz modda rota objemiz. Geliyorum ilk olarak merdivenimizin merdiven kolumuzun genişliği 120 santim. 150 santim merdiven uzunluğumuz var. Merdiven kolu uzunluğumuz var. Dış sınırımı tamamladım. Çıkış hattımı giriyorum. Bunu her zaman ortadan girmeyi tercih ediyorum. Çıkış hattım ortada çizmek daha uygun oluyor. Ama isterseniz farklı kenarlarda da farklı yerlerde de çizebilirsiniz. Geliyorum tekrardan. Dış hattımı çiziyorum. Burası benim sahanlığım olacak. Buraya geldiğimde fark ettiyseniz ikinci merdiven alanımla sahanlığım tam böyle ortasında kalıyor. Burada merdiveninizi oluştururken, yeni merdiven oluştururken en önemli noktalardan biri düğüm noktaları birbirlerinin üzerine gelmeli ki merdivenleriniz doğru şekilde bağlanabilsin. Bu yüzden burayı tek seferde geçmiyorum. Merdiven alanımın bittiği noktada bir düğüm noktası oluşturup sonrasında tamamlıyorum ve buraya yine çıkış hattımı çiziyorum. Geldim, merdiven alanımı oluşturuyorum. Çıkış hattımı oluşturuyorum. Farenin sağ tuşuna tıklıyorum. Geldim yine merdiven alanımı oluşturuyorum. Sahanlık alanımı oluşturuyorum. Düzelteyim. Çıkış hattımı oluşturuyorum. Farenin sağ tuşuna tıklıyorum.
Geliyorum yine son merdiven alanımı oluşturuyorum. Çıkış hattımı oluşturuyorum. Eee, bu arada, tekrar etmiş olayım, ilk bölümde bahsetmiştik ama mouse'unuzun tekerlek kısmına tıklayarak son kullandığınız komutu aktif hale getirebilirsiniz ya da farenin sağ tuşuna tıklayarak kullandığınız son 3 komutu yine burada listede görüp istediğinizi seçebilirsiniz. Girişten yeni merdiven oluştur komutuma tıklıyorum ve ilk merdiven alanımı seçiyorum. Perspektif ekranda da buraya gelelim, görelim istiyorum. Geldim, dış hattımı seçtim. Çıkış hattımı seçiyorum. Bakın ilk merdiven alanım oluşmuş oldu. Burada bilgilerimi gireceğim. Ben birinci alanımda 6 rıht göreceğim. O yüzden buraya 5 basamak giriyorum. 108, 105 nokta 84 santimde yükseklik olarak giriyorum. Burada benim 3 metre yüksekliğim var. 17 rıhtım olduğundan dolayı da benim rıht yüksekliğim 17,64 santim gibi bir miktar çıkıyor. O yüzden de tamam butonuna tıklıyorum. Geldim ilk merdiven alanım otomatik olarak oluşmuş vaziyette. Geliyorum ikinci merdiven alanımı oluşturacağım. Bunun için yeni merdiven oluştur demiyorum. Çünkü ben artık yeni bir merdiven oluşturmak istemiyorum. Mevcutta oluşturduğum basamaklarıma yeni alanlar eklemek istiyorum. Bu yüzden de merdiven alanı ekle komutuna tıklıyorum. Geldim. Oluşturduğum merdiven alanımı seçtim. Dış hattımı seçtim ve çıkış hattımı seçtim. Bakın hemen birleştirdi bunu. Geldik buraya merdivenden sahanlık seçiyorum. Burası benim sahanlık alanımdı. Tamam diyorum. Geliyorum tekrardan merdiven alanı ekle diyorum. Merdivenimi seçiyorum. Dış hattı seçiyorum ve çıkış hattını seçiyorum. Burada da 4 girip 88,2 santimetre gireceğim. Tamam butonuna tıkladım. Devam ediyorum. Bu işlemi bütün kalan merdiven alanlarım için tekrar edeceğim. Geliyorum, sahanlığı seçiyorum. Bakın bağlanmaya devam ediyor. Bir yandan perspektiften de kontrol edebilirsiniz. Geldim tekrardan. Son artık alanımı ekleyeceğim. Seçtim. Çıkış hattımı seçtim. Dış sınırımı seçtim. Çıkış hattımı seçemedim çünkü oluşturmamışım sanırım ben bunu. Tekrardan deneyelim. Hemen çizimlerde ilk olarak bir çıkış hattı tanımlayalım. Gelelim. Merdiven alanı ekle diyorum. Merdivenimi seçiyorum. Dış sınırını seçtim. Çıkış hattımı seçtim. Bakın az önce evet rotayla çıkış hattımı oluşturmamışım. Burada bütün merdivenim birbirine bağlandım. Yine 5'e 105,84 giriyorum. Tamam butonuna tıkladığımda program benim için merdivenimi tamamladı ve burada 21,2 gibi bir rıht yüksekliği görüyorum. Bunun hemen şimdi sebebine geleceğim. Bakın ben burada tasarımımı yaparken şurada gördüğünüz son basamağı sahanlıkla aynı seviyede düşünmedim. Dedim ki benim sahanlığım son basamağım gibi, son rıhtım gibi davransın. Geliyorum burada ayarlarına giriyorum merdivenimin. Alanlara geldim. Alan 1'de son basamak üst kod seviyesinde seçeneğinin işaretini kaldırıyorum. Bakın program otomatik olarak benim istediğim noktaya getirdi rıht yüksekliğini. Bunu geri kalan iki merdiven alanım için de aynı şekilde yapıyorum. Burada 2 alan için sahanlıklarım benim son basamak olarak davranacak. En üst alanımda ise döşemem burada davranacak. O yüzden tamam diyorum. Bu şekilde merdivenimi oluşturmuş oluyorum. Eee, bütün rıht sayılarım aynı olduğu için de burada gördüğünüz üzere bilgi yazılarımız tek seferde, tek yerde çıktı. Burada yine bahsettiğimiz gibi korkuluklarımızın bazıları oluştu, bazıları oluşmadı. İstersek korkuluk sakla göster komutunu yine burada kullanıp ilgili yerlere tıklayarak korkuluklarımızı tamamlayabiliriz.
Şimdi gelelim. Ben istiyorum ki bu korkulukları ben beğenmedim. Ben bunları saklamak istiyorum. Hatta bunu yerindeki merdivenimizde yapalım. Geliyorum. Buradaki bütün korkuluklarımı plan düzleminde tıklayarak saklıyorum. Ben duvar kenarında bir korkuluk istemiyorum. Sadece şu iç tarafa istiyorum ve o modelleri beğenmedim. Korkuluk komutum mevcut program içerisinde. Korkuluk komutuyla ben buraya yeni korkuluklarımı tanımlayabilirim. Geliyorum, korkuluk komutuna tıklıyorum. Burada yine korkuluk toolbarım açılıyor. İlgili komutlarım yer alıyor. Ben burada obje üstü 3B korkuluğu kullanmak istiyorum. Çünkü direkt olarak zemine düz bir korkuluk yapmayacağım. Farklı kodlarda birbirine bağlı bir korkuluk yapacağım. Ayarlar komutuna tıkladığımda korkuluk ayarlarım ekrana geliyor. Gelelim, şöyle yaklaşalım. Perspektiften mevcuttaki korkuluk tipini görebiliriz. Burada ayarlarınız mevcuttur. Başlangıç noktalarının nasıl olacağı, kaçıklığın nereden olacağı, e, nerede, kod değeri hangi kodda olacağı gibi düzenlemelerinizi yapabilirsiniz. Ama obje üstü korkuluk için böyle bir ihtiyacım olmayacak benim. Korkuluk birim ayarlarında da korkuluğunuzu istediğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz. Aynı şekilde burada arşivden korkuluk yükle diyerek de programdaki size hazır olarak verilen korkuluk tiplerinden birini de seçebilirsiniz ya da sizin hazırladığınız, tasarladığınız bir korkuluğu arşive korkuluk kaydet diyerek bir isim vererek kaydedebilir. Sonraki projelerinizde arşivden korkuluk yükle diyerek de çağırabilirsiniz. Mesela buradaki benim korkuluğum şöyle olsun. Uzaklık korkuluk profili olarak bir tane ekleyelim. Uzaklığı 50 santim olsun. Üst küpeşte ayarlarımız aynı olsun. Profilimizde yine 4'e 4 olsun. Şu şekilde bir ekleme yapalım. 0,5 olarak girmek gerekiyor. Geldim, bakın ön izlemede bunu görebiliyoruz artık. Yine aynı şekilde küpeşte de birbirinden değil, burada kod değerlerini verir. Burada profillerin birbirinden uzaklıkları, burada da küpeştelerin yerden olan uzaklıklarını gireriz. Burada istersem yeni bir ekleme yapabileceğim gibi var olan mevcut bir tanesini silebilirim. Burada da silelim. Bakın, direkt ön izlemede silindi. Bunu tamam diyerek kullanmaya başlayalım. Geldim. İlk olarak birinci basamağıma tıklıyorum. Program benim için kod seçimi yapmamı istiyor. Merdivene mi, mahalle mi yerleştirelim? Merdiven diyorum. Bu seçimi hatırlıyorsanız eee, kütüphanede de yapmıştık. Şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Eğitimimiz kaydediliyor. YouTube sayfasından sonrasında ulaşabileceksiniz. Yayınlanacak. O yüzden hiçbir endişeniz olmasın. Geldim, merdiveni seçtim. Devam ediyorum. Geldim, yine merdiveni seçiyorum. Buraya geldim. Merdivenimi seçtim. Geldim. Son noktama tıkladım. Merdiveni seçtim. Farenin sağ tuşuna tıklayarak korkuluğumu tamamladığımı söylüyorum ve benim için tıkladığım noktalara korkuluğumu yerleştirerek oluşturuyor. Yine burada benim terasıma da korkuluğumu oluşturayım. Bu sefer de obje üstü korkuluğu değil, direkt korkuluk komutumuzu oluşturalım. Düz bir korkuluk oluşturmak istiyoruz burada. Geliyorum. Farenin özür diliyorum. Boşluk dışına tıklayarak kaçıklığını değiştiriyorum. Geldim. Köşemi dönüyorum. Devam ediyorum. Farenin sağ tuşunu tıklıyorum ve korkulu tamamlandı. Burada yine ayarlarına girerek istediğiniz düzenlemelerinizi yapabilirsiniz. Ee, Yerleşimlerini sığdırma ya da sığdırmama, yol boyunca mı ayarlansın? Bu tip seçimlerinizi de yine burada yapabilirsiniz. Yol parçası üzerinde sığdırarak yapmak daha doğru olacaktır. Farklı durum nedir? Onu görelim. Hemen perspektif ekranda bunu izleyebiliriz zaten. Sığdırma dediğiniz anda program, bakın, yol içerisinde artık nerede bitiyorsa oraya bir profil atarak bunu yapmaktadır.
Tüm yol dersek bakın yine sığdırmadığından dolayı buralarda hiç profil kullanmadan dönmektedir. Bu yüzden yol parçası ve sığdır bu anlamda çok daha sağlıklı olacaktır. Fazladan yan yana gelen profilleri bu şekilde görmeyeceksinizdir. Korkuluklarım da bu şekilde. Şimdi ölçülendirmemizi yapalım. Kat kopyalamadan önce ölçülendirmemizi yapmak istiyorum. Geliyorum. Ölçülendirme komutlarım benim çizimler menümde yer alır. En çok kullanılanlar serbest ölçülendirme, e, dış ölçülendirme ve iç ölçülendirmedir. Serbest ölçülendirmeyi çoğunlukla merdiven gibi iç ölçülerin geçtiği ölçülendirmelerde kullanabiliriz ya da istediğiniz noktaların ölçülerini serbest ölçüyle verebilirsiniz. Bu örnek için ben merdiveni tercih edeceğim. Geliyorum. Merdiven ölçüsünü her zaman betonarmeden verdiğimiz için betonarme çizgisini tıklıyorum. Burada perdenin de ölçüsünü verelim geçtiği için. Geliyorum. Duvarımı kalınlığını da seçtikten sonra farenin sağ tuşuna tıklıyorum ve bir çizgi çiziyormuş gibi ölçü hattımı çiziyorum. Escape tuşuyla komuttan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi benim merdivene ait olarak merdiveni ölçülendirdiğim serbest ölçümü buraya verdim. Taşı komutuyla bunu birazcık bu tarafa taşıyorum. Geldim. Şimdi burada fark ettiyseniz perdenin üzerine ölçü çizgim bindi, ölçü yazım bindi. Ölçümü seçiyorum. Farenin sağ tuşuna tıklıyorum. Ölçülendirme yazılarını taşı diyorum. Ve istediğim ölçü yazımı istediğim noktalara taşıyabiliyorum. Bunları da biraz daha basamaklarımızın üzerine taşıyalım. Bu şekilde düzenlemelerimizi yapabiliyoruz. Aynı şekilde istersek istediğimiz ölçülendirme yazılarını da saklayabiliyoruz. Ölçülendirme yazılarını göster kapat komutuna tıklıyorum. İlgili ölçülendirme yazılarımı seçiyorum. Bakın onlar biraz silikleştiler. Escape tuşuyla komuttan çıktığımda ölçülendirme yazılarım saklanmış oluyorlar. Ama bunu yaptıktan sonra da ben tekrardan görünsün istiyorum dediğim anda da yine ölçülendirme sakla göster komutuyla yapabileceğim gibi istersem de ölçülendirme yazılarını ilk haline getir seçeneğini tıklayarak yaptığım işlemleri geri alır ve eski haline ilk oluşturulduğu haline geri getirebilir. Serbest ölçülendirmemiz bu şekilde. Dış ölçülendirmede bizim projelerde verdiğimiz aksları, toplam ölçüyü, kapı pencere boşluklarını verdiğimiz aslında ölçülendirme çeşidi diyebiliriz. Geliyorum burada ölçülendirmek istediğim objelerimi seçiyorum. Geldim. Farenin sağ tuşuna tıklıyorum. Program benim için hangi duvarı baz alarak, referans alarak ölçülendirmemi vermek istediğimi soruyor. Ben bu tarafı doğru seçiyorum. Bakın biraz daha kalın olarak bir çizgi görüyorum. Tıkladığım anda program benim için dış ölçümü oluşturmuş oluyor. Bu dış ölçüde göreceğiniz üzere toplam ölçüm yer alır. Aksların ölçüsü burada yer alır. Bir de kapı ve pencerelerimin ölçüsü burada yer almaktadır. Dış ölçülerim akıllı objelerimdir benim. Yapılan bir düzenleme, seçili objelerde yapılan bir düzenleme dış ölçülendirmeye etki edecektir. Örnek verelim. Bir tane penceremizi silelim. Direkt olarak dış ölçüde de benim pencere açıklığım kapanır ve orada düz giden bir ölçü görürüm. Geri gelelim. Dış ölçümü oluşturduktan sonra yapılan bir revizede yeni bir obje eklemek istersem de ölçümü seçiyorum. Farenin sağ tuşunu tıklıyorum. Parça ekle çıkar komutuna tıklıyorum. Bu şekilde bu ölçüde kullanılan objeler seçili hale geliyor. İstediklerimi buradan çıkarabileceğim gibi yenilerini de bu şekilde ekleyebiliyorum. Farenin sağ tuşuna tıklayarak seçim işlemini tamamladığımı söylüyorum. Bunu yaptığım anda program benim için dış ölçüye bir ekleme yapıyor. İç ölçülendirmeden de bahsedelim.
Biliyorsunuz projelerimizi verirken bizden iç ölçülendirilmesini yapılmasını istenir. Bir normal mahallerin uzunluğunu, ölçüsünü gösteren bir ölçü çizgisi, bir de kapı ve pencereleri gösteren ölçü çizgisi tanımlanması istenir. Geliyorum, ilk çizgimi tanımlıyorum. Aynı çizgi çizer gibi ölçü hattımı aslında tanımlıyorum. Program benim için çizgiyi geçirdiğim hat üzerinde yer alan e, duvar, mahal kenarı gibi objeleri tanımlayarak yakalıyor ve onların ölçüsünü bana otomatik olarak veriyor. Bu benim mahallerimden geçen toplam ölçüm olsun. Geliyorum, ikinci bir çizgi daha çiziyorum. Burada da kapı ve pencerelerimi göstereceğim. Aslında az önce yaptığım işlemle çok benzerlik gösteriyor. Geliyorum. Ee, ikisi şu an aynı oldu. İlgili ölçümü seçiyorum. Farenin sağ tuşuna tıklıyorum. Ölçülendirmeye parça ekle çıkar diyorum ve ölçüye dahil etmek istediğim kapılarımı ya da pencerelerimi seçiyorum. Bu aşamada bütün pencerelerimizi biz seçelim. Seçimimi tamamladım. Farenin sağ tuşuna tıkladığım anda program benim için kapı ve pencerelerimin ölçülerini de buraya veriyor. Geldim. İç ölçülendirmemi tekrar tıklıyorum. Aslında programın mantığı her zaman aynı. Bir komuta tıkladığınızda yardımcı toolbarı açılıyor ve ilgili objeler burada yer alıyor. Yine ölçülendirme objelerine ve ilgili komutlarına buradan ulaşabiliyorsunuz. En sağda da ayarlarına buradan ulaşabiliyorsunuz. Ölçülendirmenize mevcut yerleştirdiğiniz bir ölçülendirmeye çift tıklayarak da ilgili objenin ayarlarına ulaşabiliyorsunuz. E, ölçülendirmede obje ayarlarımız hepsiyle hemen hemen aynıdır. Yazı tiplerini, yazı şekillerini, uzaklıkları, mesafeleri, ölçü tipi gösterimini ve ayraç tipi gösterimini buradan seçebilirsiniz. Yine aynı şekilde de e, e, renklerini buradan seçip yazı tipinizi belirleyebilirsiniz. Her ölçüde değişen sadece ölçülendirme çizgileri ve diğer özellikler bölümünde farklı seçimler yapabilirsiniz. Serbest ölçülendirme ve dış ölçülendirme nezdinde. Geliyorum. Ben istiyorum ki dış ölçüm burada benim binama çok yakın oldu. Bu komutu taşıyla almaya çalıştığınız zaman, taşımaya çalıştığınız zaman taşıyamazsınız. Çünkü akıllı bir objedir. Bu ve sizin objenize bağlı olduğu için, seçtiğiniz objelere bağlı olduğu için taşı komutu burada işlemez. Geliyorum, ayarlarına giriyorum. Burada benim ölçüye bağlı offset mesafem yer alır. Bu nedir? Benim belirlediğim referans duvarından uzaklığını verir. 125 santim diyor. Bunu 300 yapıyorum. Tamam dediğim anda program benim için onu duvarımdan uzaklaştırıyor. Dış ölçülerim, iç ölçülerim benim akıllı objelerim. Bundan bahsetmiştim. Bir pencereyi kaldırdığım zaman dış ölçümde bir değişiklik oluyor. Aynı işlem iç ölçülendirme için de geçerlidir. Bir duvarımı sildiğim takdirde, mesela şu duvarımızı silelim. Program benim için iç ölçülendirmeyi revize edecektir. Şu anda duvarı silmeye çalıştığım için bana uyarı veriyor program. Diyor ki bu duvarı sildiğinizde mahalleniz de silinecektir. Çünkü mahallerimiz duvarlara bağlıydı. Tümüne evet diyorum. Şu anda iki alanımın da mahalli kalktı. Bakın iç ölçüm de burada tek hale döndü. Ben buraya yeni bir duvar eklemek istersem de şuradan pencerenin kenarından bir duvar ekleyelim. Bunu yaptığımda iç ölçüm bunu ilk anda görmeyecektir. Çünkü ben bu iç ölçüyü ilk geçirdiğimde bu duvar yoktu. O yüzden iç ölçümü seçip farenin sağ tuşuna tıklayarak parça ekle çıkar deyip duvarımı seçip ölçülendirme eklediğim takdirde yine benim ölçümü uygun şekilde verecektir. Gelelim bir sonraki adımıza, artık katımızı kopyalayabiliriz. Ölçülerimizi verdik, objelerimizi, yapı elemanlarımızı oluşturduk, merdivenimizi oluşturduk. Artık projemiz üst katları kopyalamaya hazır hale geldi. Burada yapacağım işlem aslında çok basit. Geliyorum, kat kopyala komutumu tıklayacağım. Kat kopyala komutum soldaki düşey toolbar'da yer alır. Aynı zamanda ribbon menüde de yer almaktadır. Tıklıyorum. Kat kopyala diyaloğu açılıyor. Buradan ben kopyalama yapmak istediğim katları seçeceğim. İlk olarak burada hiçbirini seçmeyi işaretleyeceğim. Çünkü bu benim zemin katında bir üst kata
kopyaladığım zaman artık burada bir giriş bölümü olmayacağı için bir revize yapmam gerekecek. O yüzden sadece birinci katımı seçiyorum. Bir kat kopyalayacağım bu katımı ve sonra alttaki seçeneklere geliyorum. Eski objeleri sil demek. Bir üst katınızda yani kopyalama yapacağınız katlarda objeleriniz varsa bu seçeneği işaretleyerek o objeleri silebilirsiniz kopyalama işlemi esnasında. Yalnız aktif çalışma modu objelerini kopyala. Biliyorsunuz programımızda mimari mod ve kalıp planı modu yani statik modumuz mevcut. Burada hangi modda çalışıyorsanız o moda ait olan objeleri alacaktır. Yani plan ekranında gördüğünüz aslında objeleri alacaktır. O yüzden bunu da işaretlemiyorum çünkü ben kirişlerimi ve döşemelerimin de kopyalanmasını istiyorum. Sadece seçili objeleri kopyala. Bu da bir seçim yaptıysanız, bir eleman seçtiyseniz sadece o seçtiğiniz objeleri kopyalar bütün katı kopyalamak yerine. Bunu da işaretini şu anda kaldırıyorum. Giydirme cephe objelerini kopyala. Bunu da işaretlemiyorum. Kontür çizgilerini kopyala. Eğer her katta aynı kontür çizgilerini kullanacaksanız bunu da işaretleyebilirsiniz. Tamam butonuna tıkladığınızda program sizin için bütün objelerinizi kopyalar. Fark ettiyseniz şurada boşluklarım oluştu. Çünkü bunlar giydirme cepheyle oluşturacağım elemanlardı ve ben az önce giydirme cepheyi kopyalayı seçmedim. Hemen geliyorum. Bunları seçiyorum. Yine kat kopyala komutuna tıklıyorum. Ve bu sefer diyorum ki giydirme cephe objelerini kopyala. Kontür çizgileri bir kere kopyalandı, tekrar kopyalanmasına gerek yok. Ve sadece seçili objeleri kopyala diyorum. Sadece seçtiğim bu 4 yapı elemanının kopyalanmasını istiyorum. Tamam dediğim anda program benim için sadece onları kopyalıyor. Geliyorum. Burada birinci katıma geçiyorum. Geldim. Düzenlemelerimi burada yapıyorum. Kapımı kaldırıyorum. Buraya yeni bir duvar örüyorum. Ve diyorum ki artık bu duvarım olmasın. Buraya tekrar salon verelim. Buradaki mahallemin ayarlarını alıyorum. Bunu yaptıktan sonra mahalle tıkladığımda buradaki seçtiğim ayarlarını aldığım mahalle aynı özelliklere sahip mahallemi oluşturuyor. Buraya geliyorum. İkinci bir mahallemi oluşturuyorum. Buraya salon demeyelim. Merdiven diyelim. Tamam diyorum. İstiyorum ki ben artık bu katı kopyalayacağım diğer katlara. Geldim. Hiçbir şey işaretlemiyorum, seçmiyorum. Yukarı kopyala diyorum. Ve bu sefer diyorum ki artık bulunduğum katın üst katlarını seçelim. Çünkü zemin katta benim bir zemin katım var. Buraya tekrardan bir kopyalama yapmayacağım. Sadece seçili objeleri kopyala seçeneğini kapatıyorum. Giydirme cephe objelerini kopyalama hala duruyor. Tamam butonuna tıkladığımda program benim için diğer katlarımı da kopyalıyor. Bu şekilde kat kopyalama işlemini tamamlamış oluyoruz. Gelelim bir sonraki adımımıza. Hayır diyebiliriz buna. Geldik çatı. Şimdi ben bütün alt katlarımı tamamladım. Üst katıma geliyorum ve çatımı oluşturacağım. Burada bir tane de benim çatı aramda bir alanım var. Gelelim buna. Buraya bir çatı oluşturacağım. Şurası benim terasım olacak. Salon olarak kalmış ismini hemen değiştirelim. Teras diyorum. Burada bir çatı boşluğu oluşturacağım. Bunu hep beraber yapalım. Çatı komutuma tıklıyorum. Program içerisinde iki farklı şekilde çatı oluşturabiliyorum. Biri otomatik oluşturulan çatı aslında kırma çatı oluşturur. Sizin girdiğiniz dış alanı baz alarak size bir kırma çatı tasarlar. Diğeri de çatı yüzeyi komutudur. Çatı parçası tek eğime sahip bir çatı parçası oluşturur sizin için. İlk olarak ben çatı komutuyla e, bu katta bir kırma çatı oluşturuyorum. Geliyorum, dış sınırlarımı giriyorum.
Bakın çatım benim burada oluştu. Gördüğünüz üzere çatının üstüne çıkan duvarlarım var. Burada ben bunların çıkmasını istemiyorum. Şunun da bilgisini vereyim. Çatı komutuna girdiğimde yine benim yardımcı toolbarım açıldı. Burada çatı ile ilgili özelliklerim yer alıyor. Bu toolbar üzerinde iki tane değer kutum yer alıyor. İlk değer kutum çatımın eğimini, ikinci değer kutumda benim saçak mesafemi belirliyor. Burada istediğiniz düzenlemeye değeri girebiliyorsunuz. Yine ayarlar komutuna tıkladığımda benim çatı ayarlarım açılıyor. Genel ayarlar bölümünde çatımın döşemeden yukarıda, yani sıfır kotundan ne kadar yukarıda olacağı, çatı kalınlığım, saçak mesafesini buradan değiştirip çatımın saçak tipini buradan yine değiştirebiliyorum. Dokular bölümünde çatıma verebileceğim materyaller listeleniyor. Materyalleri seçebiliyorum. Burada bakın, üst materyal, alt materyal, yan materyal ve detay materyali. Renkler ve çizgi tipleri yine çatının plan düzleminde, çatının ve çatı detaylarının plan düzleminde hangi renklerde, kalem kalınlıklarında, yani hangi çizgi tiplerinde çizileceğini yine buradan seçiyorum. Tamam butonuna tıklayarak ya da Escape tuşuyla komuttan çıkarak gelelim çatımıza. Dediğim gibi burada çatımın duvarlarını görüyorum. Ben bu duvarların aslında görünmesini istemem. Bunların çatının altında kalması gerekiyor. Bu noktada da çatıyla kes komutumu kullanıyorum. Geldim, çatıyla kes komutuna tıkladım. Açılan toolbar'da yeni trim grubu, çatı ekle, obje ekle ve grup sil gibi seçeneklerim yer alıyor. Ben yeni trim grubu diyorum. Ee, Baz alınacak, referans alınacak çatıyı seçiyorum. Farenin sağ tuşunu tıklıyorum. Sonrasında da kesilecek duvarlarımı buradan seçiyorum. Bunu isterseniz perspektif ekranda, isterseniz plan ekranında yapabilirsiniz. Hangisi kolay gelecekse sizin için. Şurada görünenleri hemen hızlıca seçmeyi tamamlayalım. Şunu da seçelim. Farenin sağ tuşuna tıkladığımda program çatı trimleme ayarlarını getiriyor. Burada ismini değiştirebilirsiniz, trim adını. Çatının üstündeki objelerimi, altındaki objelerimi keseceğimizi, kütüphaneleri kesip kesmeyeceğimiz gibi seçimlerimizi buradan yapabiliyoruz. Tamam butonuna tıkladığımda program benim için bu objeleri kesti. Bakın, seçmeyi unuttuğum objelerim burada benim göründü. Şu kısım benim terasım olacaktı. O yüzden bu kısımdan çıkış vereceğim için duvarlarımı ve kapımı kesilmesini istemiyorum, ama şunların kesilmesi gerekiyordu. Ben bunu seçmeyi unutmuşum. Ne yapıyorum? Obje ekle diyorum ve obje ekle komutuna tıklamadan önce burada ilgili trim e, sayımı seçiyorum. Yani trim adımı seçiyorum. Çatıyla kes adımı seçiyorum. Çatıyla kes 4'ü seçtim. Obje ekle dedim. Bakın, trimlenen, kesilen duvarlarım burada göründü. Şurada görünenleri de burada seçeceğim hemen kendim için. Farenin sağ tuşuna tıkladığım anda program benim için onları da kesecek. Hemen şöyle görebilir miyiz? Yaklaşalım. Bakın, çatının altından nasıl göründüğünü buradan takip de edebiliriz. Seçtiğim duvarlar trimleniyor. Peki, az önce bahsettik. Burası benim terasım olacaktı. Burada bir boşluk oluşturmam gerekiyor benim. Geliyorum buraya hemen. Çatı komutunda çatı komutuna tıklayabilirim. Açılan toolbar'dan çatı boşluğu komutunu seçerim ve çatı boşluğumu burada oluşturabilirim. Şu duvarlarım duvar altında trimlenmişti. Kalkan duvar gibi iş görsünler. Geliyorum. Şurada boşluğumu oluşturdum. Tamam, ben burada boşluğumu oluşturdum, ama kapım için hala daha burada bir boşluk oluşturup buraya bir çatı parçasının aslında gelmesi gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirim? Benim çatı gözü komutumla geliyorum, özür diliyorum, kuş gözü komutumla geliyorum, çatı bölümünde kuş gözü komutuna tıklıyorum ve buraya bir kuş gözü yerleştiriyorum. Şöyle duvarımızı baz alarak yerleştirmeye çalışalım. Geldik. Bu tam yerleşmedi. Hemen taşı komutuyla bunun yerini tam yerleştirelim. Burada kuş gözü komutumu oluşturdum. Tabii bu ilk aşamada e, tam istediğim boyutlarda değil. Bunu istersem kuş gözümü oluştururken ayarlarına tıklayarak da girebilirim. Ben ilk başta yerleştirip sonrasında ayarlarını değiştirmeyi tercih ediyorum.
Seçip ayarlarına girdim. Burada farklı kuş gözü tiplerini görebilirsiniz. Çatının üstündeki kuş gözünün çatısının biçimleniş şekline göre tek yüzey, üç yüzey, spline ve tonoz şeklinde. Geliyorum, burada genişliğimi 180 yapayım. Derinliğimi 300 yapayım. Çatı yüksekliğimi 60 yapayım ve kenar duvar yüksekliğimi de 50 yapayım. Tamam butonuna tıkladığımda şu anda bu uygun görünüyor ama burada duvarları hala görüyorum. Tekrar ayarlarına giriyorum ve kenar duvarlarını oluştur seçeneğini kaldırıyorum. Tamam butonuna tıkladığımda bakın program benim için kuş gözümü biçimlendirdi. Az önce yaptığım çatıyla kes işlemini tekrar yapıyorum. Bu sefer yeni trim grubu diyorum. Kuş gözümü seçtim. Farenin sağ tuşuna tıkladım. Trimlenecek duvarlarımı seçtim. Farenin sağ tuşuna tıkladım. Tamam diyorum ve benim terasıma çıkış için gerekli olan kuş gözüm hazır. Bu her zaman bu şekilde olmak durumunda değil. İsterseniz duvarları kaldırmadan da kuş gözünüzü kullanabilirsiniz. Gelelim benzer özelliklerde olsunlar. Kuş gözüme tıkladım. Buraya yerleştiriyorum. Bakın tam burada. Az önce yaptığım işlemlerin aynılarını tekrardan yapıyorum. Buraya geliyorum. 180 yazıyorum. 300 yazıyorum. 60 yazdım ve 50 yazdım. Kenar duvarlarını oluştur diyorum bu sefer. Tamam dediğim anda bakın benim kuş gözümü oluşturuyor. Burada yine isterseniz buraya pencere de yerleştirebiliyorsunuz. Şimdi çatıyı oluştururken bir otomatik çatıdan bahsettik. Bir de çatı parçası oluşturabileceğimizden bahsettik. E, Buna bir bakalım. Nedir? Gelelim, çatı yüzeyi komutum var burada benim. Bununla beraber bir beşik çatı oluşturalım. Geliyorum, ilk olarak çatı yüzeyimin eğiminin ne tarafa olacağını burada belirliyorum program için. Yani oluğumun hangi tarafta olacağını belirliyorum. Ve sonra da çatımın sınırını çiziyorum. Geldim. Bakın çatı yüzeyim oluştu. Ayarlarına girdiğim zaman burada kotunu, kalınlığını ve çatı eğimini düzenleyebiliyorum. Yine dokulardan materyalini değiştirebiliyorum. Detay bölümünden de çizimle ilgili ayarlarını yapabiliyorum. Geldim. Bu beşik çatımın ilk parçası. Seçtim. Simetri komutuma tıklıyorum. Buradan simetri noktamı belirledim. Hizamı. Ve benim beşik çatım aslında oluşmuş oldu. Bu beşik çatıyı oluşturabileceğim yöntemlerinden biri. Diğeri de e, kırma çatımı istersem beşik çatıya çevirebilirim. Hemen şunun arkasına yine şöyle bir kırma çatı çizelim. Otomatik çatı komutumla. Geldim, bakın 4 tane eğime sahip olan çatı yüzeyi var. 4 farklı yönde eğime sahip. Burada geliyorum, çatıda saçak özelliklerini değiştir komutuna tıklıyorum. Ve buradakiyle benzer elde edebilmek adına şuradaki noktama tıklıyorum. Ve diyorum ki burası 90 derece olacak. 3B'de oluşturmayı da kapatıyorum. Tamam dediğim anda benim buradaki çatı yüzeyimi kaldırıyor. Burayı dik hale getiriyor ve boşaltıyor. Aynı işlemi bu kenar için de yapıyorum. 90 derece diyorum. 3B'de oluşturu kaldırıyorum. Tamam dediğimde burada benim çatı yüzeyim oluşuyor. Çatı yüzeyimi boşaltıyor. Gelelim çatımızın detaylarından biraz bahsedeyim. Şurada benim çatı detayları komutum var. Tıkladığım zaman otomatik olarak girdiğiniz çatı komutuyla oluşturduğunuz çatılarda oluşturabileceğiniz çatı detayları burada yer alıyor. Aynı şekilde çatı yüzeyinde de bu detaylarınızı oluşturabilirsiniz. Geliyorum, Merte'ye tıkladım. Bunu yapmadan önce şu çatımın kotunu birazcık kaldıralım ki çatı detaylarımızı rahatlıkla görebilelim. Şöyle 500 gibi kaldıralım.
Şöyle alttan da bir yandan takip edebilelim. Geliyorum. Çatı detayımda merteğimi seçtim. Çatımı seçiyorum. Program benim için default olarak gelen ayarlarla bir merteklerimi benim için oluşturuyor. İstersen mertek aralığımı, mertek genişliğimi ve yüksekliğimi değiştirebilirim. Başlangıç noktalarımı burada yine değiştirebilirim. İstersen tüm saçaklara uygulamayıp sadece seçtiğim saçağa da merteklerimi uygulayabilirim. Tüm saçaklara uygula diyorum. Tamam butonuna tıkladığım anda merteklerim oluştu. Şöyle bir şey yapalım. Ayarlardan tek ayarını kaldırıp çatı detayı olarak da şöyle mat alüminyumu verelim. Daha rahat görelim merteklerimi burada. Yine aynı şekilde geliyorum çatı detayı komutuma tıklıyorum. Buradan ışığı seçiyorum. Yine çatımı seçiyorum ve benim için şurada ön izlemesi oluşuyor. Yine aynı şekilde plan düzleminde de oluşur. Genişlik, yükseklik, mesafe, kod değerlerini istediğim şekilde değiştirebilirim. Burada yapacağım değişimler de zaten otomatik olarak planda ve perspektif ekranında takip edebilirim. Tamam diyerek ilk ışığımı oluşturabiliyorum. İkinci ışığım için de tekrardan komutuma girip değerimi değiştirdiğimde benim için ikinci ışığımı da oluşturuyor. Bu şekilde burada yer alan bütün detaylarımızı oluşturabiliriz. Mahyama tıklıyorum. Birer tane de mahya oluşturalım. Neredeyiz biz şu anda? Tam olarak şuradayız. Şuradaki mahyamızı oluşturalım bakalım. Geldim, seçtim. Doğru hizaladığımı umut ediyorum. Ee, genişlik 8, yükseklik 12, kod 0 diyorum. Tamam dediğim anda program benim için buradaki mahyayı oluşturuyor. Her mahyayı tek tek oluşturmamız gerekecektir. Her kesişim için. Bu şekilde komuta her seferinde girerek burada düzenlemelerinizi yapabilirsiniz. Mertekleri kes seçeneğini de kaldırabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin tasarımınıza bağlı olarak değişecektir. Bu şekilde de çatı detaylarımızı oluşturabiliriz. En çok yaşanılan problemden şöyle bir bahsedeyim. Biz çatı komutuyla oluşturduğumuz çatımızı beşik çatıya dönüştürdükten sonra çatı detayı vermeye çalıştığımızda şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Mertek diyorum, çatımı seçiyorum. Şuradan da gelelim. Tüm saçaklara uygula seçeneği aktif halde olduğunda buradaki yüzeyleri biz şu anda ne kadar 3B'de oluşturulmasa da görmesek de e, program burada bir yüzey tanımı yapıyor. Tüm saçaklara uygula dediğimiz anda buralara da mertek tanımlamaya çalışıyor. Buralara mertek tanımladığınızda da kesit ve görünüşlerinde program mantıken bunu oluşturamadığı için burada kesit ve görünüşlerinizi doğru alamıyor. Bu yüzden çatı komutuyla oluşturulmuş bir çatı, beşik çatıya dönüştürdüyseniz eğer tüm saçakları uygula seçeneğinin işaretini kaldırıp ilgili saçakları seçerek burada detaylarınızı oluşturmanız daha doğru olacaktır. Çatımızı oluşturduk. Bunu tekrardan eski yerine döndürelim ve buraya bir tane oluk tanımlayalım. Geliyorum, burayı 0 yaptım. Geldim. Cephe sekmesinde çatı oluğu komutu yer alır. Buraya tıklayarak çatı komutuyla oluşturulmuş çatılarıma oluğu otomatik olarak tanımlayabilirim. Tıkladığım anda bakın oluğum oluştu. Ayarlarına girerek burada çatı oluğuma farklı tiplemeler seçebilirim, tipler seçebilirim. Yine size ekli olarak çatı oluk kütüphanesinde farklı çeşitli oluk yer alır. Bunlardan birini seçerek oluşturabilirim. Bakın geliyorum yine tıkladığım anda burada yine çatı oluğumu oluşturmaktadır. Çatı üzerine oluşturmak istediğiniz zaman da profil objesi ile bunu oluşturabileceksiniz. Az sonra profil objelerini de detaylı olarak anlatacağım. Çatı oluğumuzu da oluşturduğumuza göre cephe kaplamamıza, dış cephe kaplamalarımıza geçebiliriz. Gelelim. Cephe sekmesi altında dış cephe kaplaması komutu yer alır. Komuta tıkladığımda yine yardımcı toolbarım açılır. Burada cephe kaplaması tiplerim yer alır. Ayarlar
ikonuna tıkladığım zaman dış cephe kaplaması ayarları diyaloğu açılacaktır. Burada tipler, ayarlar ve birim ayarları ve diğer ayarları yer alır. Sağ tarafta da hemen ön izlemesini görebiliriz. Şurada ters çeviri kaldıralım ve dışarıya doğru baksın dış cephe kaplamamızın tipi. Fugalı cephe kaplaması dediğimiz bir tipimiz burada bir yer alır. İkincisi yalı baskı cephe kaplaması, daha çok ahşap bindirme yöntemi olarak bunu söyleyebilirim. Terrakota cephe kaplaması da aslında seramik kaplamalarda gördüğümüz derzli, yatay ve düşeyde derzli cephe kaplaması diyebiliriz. Burada her birinin ayarları, birim ayarları farklıdır. İstediğinizi seçip projenize hangisi uygunsa ona göre düzenlemenizi yapabilirsiniz. Burada birimde mesela parça sayısını 8 değil de 3 yapalım. Buradan takibini daha kolay yapabiliriz. Bunun dışında aynı zamanda burada ön izlemede de dış cephe kaplamanızın çizimini, kesit çizimini de görebilirsiniz. Buradan yaptığınız değişiklikleri takip edebilirsiniz. Dış cephe kaplamanızın yüksekliğini için 3 farklı seçeneğiniz mevcuttur. Kat yüksekliği kadar yapabilirsiniz. Eleman sayısı yani birim eleman sayısı kadar değer girebilirsiniz ya da direkt olarak istediğiniz değeri buraya girebilirsiniz. Burada burada dediğim gibi değeri girerek de yapabilirsiniz. Kod değerinizi verebilirsiniz. Materyal tanımlamalarınızı yapabilirsiniz. Dokuların diziş yönünü değiştirebilirsiniz. Ve isterseniz buradaki 3B'de materyali göster ya da gösterme seçeneğini de işaretleyebilirsiniz bu şekilde. Tamam diyelim. Bir tane şurada fugalı bir cephemiz oluşturalım. Şu kısım oluyor. Geliyorum. Dördüncü kattayım. Şöyle bir oluşturma yapalım. Yönü dışarıya bakıyor. Sağ tuşa tıklayarak oluşturma işlemini tamamlıyorum. Program benim için oluşturdu. Birim 50 santim gibi bir değer giriliydi. Buraya geliyorum. Ben burada 50 santim değil 900 olsun diyorum. Ve burası eksi 600 olsun diyelim bakalım. Eksiye girmedik. Eksi 600 oldu. Tamam butonuna tıklıyorum. Program benim için dış cephemi oluşturuyor, yerine yerleştiriyor. Fark ettiyseniz dış cephemi oluşturduktan sonra yer alan pencerelere göre dış cephemde boşluklarım oluştu. Dış cephe kaplamam benim akıllı objelerimden biridir. Sizin dış cephe kaplamasının bulunduğu duvara girdiğiniz kapı ve pencereleri görür ve kendisi otomatik olarak kendini yeniler. Geldim, buradaki pencerelerimden birini sildim. Bakın kayboldu. Geliyorum tekrardan. Kapı pencereme tıkladım. Buraya bir pencere yerleştiriyorum. Şuradan bir baz alsın. 10 santim aynı yere yerleştirmemiş olalım. Tıkladığımda bakalım. Burada tekrardan oluşturdu penceremi. Bunu istersem ayarlarına girerek yalı baskı haline getirebilirim. Tamama tıkladığımda bakın şuradan daha net kaplama şeklini görebilirsiniz. Burada önemli nokta sizin dış cephenizi, dış cephe kaplamanızı girerken kolonunuza bitişik olmasıdır. Bunu neden söylüyorum? Bunu bir miktar uzaklaştıralım kolondan. Bakın bütün hepsi kayboldu. Program bitişik olduğu takdirde yani duvarınıza yapıştığı takdirde duvardaki elemanları görür ve boşluklarını otomatik olarak oluşturur. O yüzden duvarınızın hemen bitiminde girmeniz daha uygun olacaktır. Gelelim buradaki giydirme cephelerimize. Hemen modelimize döndürelim. Kat kopyalarken bahsetmiştik buradaki pencerelerin benim giydirme cepheyle oluşturulmuş diye. Hemen birlikte giydirme cepheyle oluşturalım pencerelerimizi. Giydirme cephe komutuna tıklıyorum. Yine giydirme cephe ile ilgili komutlarım burada yer alıyor. Ayarlar ikonuna tıklıyorum.
Burada genel ayarlarda e, kotunu, yüksekliğini düzenleyebiliyorum. Detay miktarını burada yine belirleyebiliyorum. Yerleşim yönünü ve sınırlarıyla alakalı düzenlemelerimi yapabiliyorum. Eleman şemasında da giydirme cephemi aslında tasarlıyorum. Karolojanın nasıl olacağına dair. Sınır, dikey kayıt ve yatay kayıt bölümleri benim giydirme cephemin aslında taşıyıcıları ve kapakları ile alakalı verdiğim kararları uyguladığım ayarlar bölümleridir. Sınır dediğimiz dış kısımlardır. Genel bölümü kapaklı cepheye, saklı kayıt aslında konstrüksiyonlu haline yani kapaksız olan cepheye işaret eder. Bunlardan istediğimizi seçebiliriz. Dikey kayıt, yatay kayıt da keza aynı şekildedir. Panelde bizim e, cam olarak aslında daha çok kullandığımız kısmı hitap eder. Burada dört farklı panel tipi vardır. Her tip için farklı materyal seçimi yapıp penceredeki panel bölümüne buradan atayabiliriz. Tamam diyelim. Gelelim burada hemen giydirme cephemize çizelim. Aynı yine duvar ya da çizgi çizer gibi düşünebilirsiniz. Giydirme cephelerimi bu şekilde oluşturabiliyorum. Bunlar benim projeme uygun olan giydirme cephelerimde. Bir de farklı tipte bir giydirme cephe oluşturmak istersem. Geliyorum giydirme cepheme, ayarlarına tıklıyorum. Eleman şemasında bazı farklılıklar yapalım. Gelelim. Burada bir ekleme yapalım. Bir 50 santim dikey bir kayıt gelsin. Yatayda da ekleme yapalım. Yukarıda da yine bir 50 santim olsun. Bunu isterseniz yüz olarak da değiştirebilirsiniz. Az önce panellerinden bahsederken 4 farklı tipte panel tanımlayabildiğimden bahsetmiştim. Burası tip 1 olsun, burası tip 2 olsun. Üzerine tıkladıkça tipi değişecektir. Burası tip 3 olsun, burası da genel olsun. Geliyorum panelime. Genelde reflekte mavi renkli cam varmış. Tip 1'de mat alüminyum varmış. Tip 2'de tanımlı değilmiş. Hemen biz bir tanımlama yapalım. Em, Açık mavi cam olsun. Bu yoktu sanırım. Bakalım yine bir. Evet, açık mavisi yokmuş. Tip 3'e de renkli cam diyerek kırmızı renkli camı seçelim. Tamam diyorum. Bir ayarımı daha yapacağım. Geliyorum genel ayarlardan yüksekliğini değiştirelim. Bunu 750 yapalım. Tamam dedim. Geldim şurada ön tarafa bir tane giydirme cephe çizeyim. Farenin sağ tuşunu tıklayarak çizimi bitirdim. Bakın benim oluşturduğum karaloja göre benim giydirme cephemi oluşturdu ve panellere tanımladığım materyallere göre de o materyalleri buraya dizdim. İstersen bu giydirme cepheme bir miktarda eğim verebilirim. Şurada eğimli giydirme cephe komutu yer alıyor. Buna geldim. Giydirme cephemi seçtim. Ekranım açıldı. Ne kadarlık bir eğim farkı olsun dedi. 85 diyeyim ben. Çok hafif kalır. Hadi 80 diyelim. Tamam dediğim anda program benim için giydirme cepheme eğim verdi. Planındaki çizimim de ona göre revize oldu. Giydirme cephemizi de bu şekilde tamamladık. Gelelim söve tanımlamalarımıza. Sövelerimizi şuradaki pencerelerimizde tanımlayalım. Geldim. Cephe bölümünde söve komutuna tıklıyorum. Yine ilgili ayarlar ve ayarlar ikonu yer alıyor. Tıkladığımda söve ayarları burada yer alıyor. Profil seçim butonuna tıklayarak istediğim söve profilini buradan değiştirebilirim. Farklı söve tipleri burada yer alır. E, Üst taraf, düşey kısımları ve yatay kısım yani alt taraf için farklı profil seçimi yapabilirim. Yine birleşim tiplerini burada değiştirebilirim gördüğünüz üzere. İstersem de yukarıya bir kilit taşı ekleyebilirim profil seçerek. Diğer bölümünden de materyal ve çizim ayarlarını yapıyorum. Geldim bu profilde seçim
devam etsin. Tamam diyorum. Fark ettiyseniz diğer bütün objelerim silik hale geldi. Buradan pencerelerimi seçiyorum. Farenin sağ tuşuna tıklıyorum. Ve program benim için ön izlemesini, plan düzlemini de oluşturuyor. Boşluk tuşuna basarak bunu seçtiğim pencerelerin iç tarafında mı yoksa dış tarafında mı olacağını belirliyorum. Farenin sol tuşuna tıkladığımda program benim için sövelerimi burada oluşturuyor. Geldim, mevcuttaki bir söveyi seçtim. Profilden, profil seçiminden bunun sövelerini bir değiştirelim. Hepsinde ikinci söveyi seçelim. Nasıl bir farklılık olacağını beraber görelim. Tamam dediğimde program benim için bunu değiştirdim. Ama fark ettiyseniz kaplama, dış cephe kaplamasının olduğu yerde sövede bir bozukluk gibi oldu. Sanki biraz dış cephe kaplamanın üzerine bindi. Biraz da içinde kaldı gibi oldu. Bunun nedeni hemen dış cephe kaplamasının ayarlarına geliyorum. Bu ayarların içerisinde sövenin altında bir seçenek mevcut. Bu işaretli olmazsa üzerine bir söve tanımlandığında boşluklarınız ve söveniz doğru oluşmayacaktır. Sövenin altında seçeneğini işaretlediğim anda bakın şurada da bir ön izlemede görebiliyoruz aslında o bozukluğu. Şu kenarlarda hafif bir çaprazlamalarımız var. Sövenin altında işaretlediğimde doğru büyüklüklerde ve uygun şekilde benim dış cephe kaplamamı oluşturur. Bakın sövem doğru olarak oluşuyor. İstersem e, mevcuttaki söve profilleri dışında kendim de bir söve profili oluşturabilirim. Geliyorum, çizgi komutuna giriyorum ve buraya şöyle biraz büyük kaçacak büyük bir çoğunlukla ama göstermek amaçlı şöyle bir kesit çiziyorum. Ben bunu istiyorum ki projemde profil olarak, söve profili olarak kullanayım. Seçtim. Aslında bu poligon kolonda yaptığımız işlemin bir benzeri. Geliyorum, sağ tıklıyorum, dönüştür bölümünden poligonal profille söveye tıklıyorum. Burada profil objelerine, farklı farklı profil objelerine istediğiniz kadar profil kesiti ekleyebilirsiniz. Ben bunu söveye eklemek istiyorum. Seçtim. Bir isim vermemi istiyor benden. Söve 03 olsun. Tamam dedim. Geldim. Buradakinde değişiklik yapalım. Profil seçimini tıklıyorum. Burada proje şekilleri bölümü altında benim eklediklerime ulaşacağız. Söve içi 3'ü seçtim. Tamam dedim. Bir de düşeylerde bu değişimi yapalım. Tamam dedim. Tamam dedim. Program benim için belirlediğim profil kesitine göre sövemi oluşturdu. Gelelim profil objesi olan kat silmesini oluşturmama. Bu işlemi aynı şekilde tekrarlayarak bir profil kesitinizi silerek, çizerek bunu isterseniz farklı farklı objelere, profil objelerine dönüştürebilirsiniz. Nelerdir bizim profil objelerimiz? Kartonpiyer, süpürgelik, duvarda bordür, kat silmesi, çatı oluğu, kubbe oluğu. Bu objelerin hepsine istediğiniz miktarda e, profil objesi ekleyebilirsiniz. Kesiti ekleyebilirsiniz. Geliyorum. Ben burada kat silmesi oluşturmak istiyorum. Seçtim. Burada çizim yöntemleri yer alır. Duvar tabanlı, serbest çizim gibi. Bunlardan istediğinizde seçebilirsiniz. Ben burada duvar tabanlıyı kullanacağım. Geliyorum, duvarlarımı seçiyorum burada. Bakın şu alt katta oluşuyor. Birinci zemin kattayım şu anda. Yaklaşalım biraz buraya. Duvarlarımı seçtim. Farenin sağ tuşuna tıkladım. Yine boşluk tuşuyla içeride ya da dışarıda oluşturma seçeneğim mevcut. Dışarıdayken farenin sol tuşuna tıklıyorum. Program benim için kat silmemi oluşturdu. Burada ayarlarına girerek kodunu değiştirebilirim. 200 yapalım. Kat silmesi profilimi değiştirebilirim. Bakın ön izlemesinde de nasıl oluştuğu gözüküyor. Tamam butonuna tıkladığımda
benim kat silmemi istediğim kodda, istediğim profilde oluşturuyor. Şurada hala daha pencereyi aşıramadığım için de hepsi tam görünüyor. Yani bunlar da akıllı objelerimizin arasında pencerenizi tanımlayıp ona göre bir düzenleme yapıyor. Bunu 250 yapalım mesela. Boydan boya oluşacaktır pencere gibi bir bölücü bir yapı elemanı olmadığı için. Bu şekilde diğer profil objelerimizde karton piyerlerinizi, süpürgeliklerinizi de istediğiniz şekilde oluşturabilirsiniz. Gelelim arazi oluşturmamıza. Arazi İDECET mimarinin çok iyi özelliklerinden biridir. E, Burada gördüğünüz üzere bir altlığım var. Kod değerlerimin ve düzenlemelerimin yazdığı. Geliyorum. Arazi komutuna tıklıyorum. Yine yardımcı toolbarım açılıyor. İlgili komutlar burada yer alıyor. En çok kullanacağım komut benim alt bölgem arazi boşluğum olacaktır. Yine ayarlarına tıkladığınızda arazinizin genel ayarları, çizim tiplemeleri, bütün alt komutlar için burada yer alır. Buradan seçimlerinizi yapabilirsiniz, dokularınızı ayarlayabilirsiniz. Gelelim ilk olarak arazimizi oluşturmaya. Şimdi 3 metre kodunda olacakmış ilk noktam. Buradaki toolbar'daki değer kutusuna kod değerlerimi giriyorum. 300 girdim. İlk noktamı oluşturdum. Devam ediyorum. İkinci noktamı köşe noktalarına kod girerek oluşturma işlemi yapacağım. 300'ü girdim. Devam ediyorum. Aşağıya doğru geldim. Buradaki kod değerim eksi 100'müş. Buraya bu sefer eksi 100 giriyorum. Her zaman için girdiğim noktadaki kod değeri burada yazılı olmalı. Tıkladım. Geldim tekrardan. Eksi 100'e tıkladım. Geliyorum tekrardan. İlk noktama burada 300 değerini giriyorum. Noktama tıkladığım anda program benim için arazimi oluşturuyor. Bunu oluşturduğum zaman gördüğünüz gibi birazcık binam gömüldü içine. Hemen bunun çevresinde bir düzenleme yapalım. Sıfır kodunda bir alan açacağım orada. Bunun için de arazideki boşluk komutunu kullanacağım. Tıkladım. Burada da düzenleme yapmak istediğiniz kodları buraya girebilirsiniz. Ben tamamıyla sıfır kodunda düzenleme yapacağım için sıfırdan devam ediyorum. Burada belirlenen sıfır kodlarında girişimi yapıyorum. Geldim. Boşluk komutuyla arazinizin üzerinde birden fazla boşluk oluşturabilirsiniz. Yani düzenleme yapabilirsiniz. Bir tane olma gibi bir sınırlaması yoktur. Bakın benim girdiğim koda göre bir düzenleme yaptım. Şimdi arazinin ayarlarına girdiğim anda ön izlemede arazi komutunda oluşturduğum bütün elemanları burada ben görebiliyorum. Eee, Girdiğim noktalardaki x, y koordinat değerlerini ve kod değerlerini görebiliyorum. Detaylandırmasını burada değiştirebiliyorum. Buradaki karolaj aslında. Bunu ne kadar çok detaylandırırsanız o kadar yoğunlaşacaktır. İstersem de şuraya bir zemin tanımlayıp altta bir zemin tanım yapıp zemin kalınlık verebiliyorum. Boşlukta da yine boşlukla ilgili bilgileriniz burada yer alıyor. Kod değerleri burada yine istediğiniz düzenlemeyi yapabilirsiniz. Hafriyat bölümünde arazi komutumuzun en güzel özelliklerinden biridir. Sizin girdiğiniz boşluk objesine göre program sizin için hafriyat hesabını yapar. Mesela burada kaç santimetre küp değerinde bir toprak çıkarılacağını size bilgisini verir. Eğer benim burada girdiğim boşluk objem doldurmaya gösterseydi, yani araziden yukarıya doğru yükselmiş olsaydı burada zemin hacmi ekle bölümünde de ne kadar dolgu yapacağıma dair santimetre küp değerinde hesabı verecekti. Tamam diyorum. Bakın burada bir kalınlık eklendi. Geliyorum. Hemen size arazideki diğer komutlarımdan birini gösteriyorum. Arazide benim plato komutum vardır.
Bu komut neye yarar diye sorarsak, belirli bir bölgeye kod vererek orada değişiklik yapmanızı sağlar. Mesela buraya, burası 300'dü, 500 gibi bir değer girelim. Şu köşede şöyle 2'ye 2 metrelik bir alan oluşturalım. Bu oluşturduğum alanı 500'e çekecektir ama bununla beraber çevresini de bu yönde değiştirecektir. Bakın, görüyor musunuz? Şuradaki derinlik arttı. Çünkü program buradaki pilotaya göre benim arazimi şekillendirdi. Plan ekranında çizdikten sonra benim pilota çizimim kayboldu. Yüksek ihtimal burada çizim detaylarında pilota çizimim kapalı. Hemen şunları aktif hale getirelim. İlerleyen zamanlarda da yaptığımız işlemleri görebilmek adına. Tamam butonuna tıkladığım anda pilota çizimim geldi ve buradakini görüyorum. Ben bunu kaldırdığımda, seçip sildiğim anda benim arazim yine eski haline dönecektir. Gelelim eee, alt bölge komutuma. Bu komutta düzenlemelerde en çok kullanacağım komutlardan biri olacak. Tam olarak ne işe yarıyor? Burada bir kod değeri girmiyorsunuz. Tıkladığınız noktadaki kod değerini program sizin için alıyor ve alt bölgenizi o değerle birlikte, yani arazinizin eğimiyle uyumlu olarak oluşturuyor. Bu tam olarak bizde ne işimize yarayabilir diye sorarsak, e, yürüyüş yolları, yaya yolları gibi arazi eğimiyle uyumlu olan yollarımızı oluştururken bu komut bizim çok işimize yarayacaktır. Şöyle geldim. Bakın, tamamıyla eğimden farksız değil ama ben buraya düzenleme esnasında farklı bir materyal tanımlayabilirim. Şunu da yapabilirim. Ayarlarına girdiğimde kod değeri vererek buraya araziyle aynı eğime sahip olarak yükseklik ya da yükseltme ya da aşağıya doğru indirme yapabilirim. Mesela eksi 20 yapalım. Program benim için eğime hiçbir şekilde değişiklik yapmadan, dokunmadan olduğu gibi aşağıya doğru buradaki alanımı çökertmiş oluyor. Kod vermeyi de göstereyim. Biraz hızlanacağız. Saatimizi doldurduk ama bugünü tamamlayalım. Kod komutuna tıkladığımda yine Plato'dakine benzer bir aslında durum söz konusudur. Tıkladığınız noktada burada girdiğiniz koda göre bir arazide düzenleme yapar. Bakın, sıfır değeri giriliydi. Köşe noktalarınızı sabit tutarak bütün arazinizi buna göre düzenledi. Bu şekilde arazinizde, arazinin içinde özellikle farklı kod noktaları varsa, köşe noktalarındaki kodlardan daha farklı yükselmeler ya da alçalmalar varsa kod noktası komutuyla bunları tanımlayabilirsiniz. Kod noktası komutuyla yapabileceğimiz ikinci bir işlem de araziden kod alma işlemidir. Burada yardımcı toolbar'da araziden kod al seçeneği işaretlidir. Bunu seçtiğiniz zaman program sizin tıkladığınız noktadaki mevcut arazideki eğimi size verir. Mesela buraya tıklayalım. Bakın, burada artı 240'mış. Tekrar girdim, buraya geldim. Tıklıyorum, artı 11'miş çünkü buraya doğru eksi 100'e doğru iniyordu. Geldikçe devam ediyorum. Tıklıyorum, tekrardan geldim. Eksi 72. Yani bu şekilde de araziniz üzerinden aslında kod okuması yapabilirsiniz. Bu en çok kesitlerinizi çizerken ya da kesitlerinizi, arazi kodlarınızı verirken işinize çokça yarayacaktır. Enterperasyon yapmadan, aslında böyle bir ihtiyaç duymadan direkt olarak girdiğiniz arazi üzerinden bu işlemlerinizi yaparak kodlarınızı okuyabilirsiniz. Arazi ile ilgili komutlarımız da bu şekilde. Bunu da tamamladığımıza göre artık kesit ve görünüşlerimizi alıp artık haftalama aşamasına geçebiliriz. Bugün içerisinde yapı elemanlarımı tamamladım, merdivenlerimi girdim, korkuluklarımı girdim, çatımı, dış cephe kaplamamı, giydirme cephemi hepsini oluşturdum ve artık kesit ve görünüşlerimi alabilirim. Geliyorum. Bu eğitimin başında size gösterdiğim aslında görsel. Artık bu noktaya gelmiş oluyoruz. Buradaki bütün aşamalarımızı tamamladık. Çizimler sekmesinde
Araçlar bölümünde kesit hattı ve görünüş hattı komutlarıyla kesit ve görünüşlerinizi otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Ne kadar detaylı olarak girişinizi yaparsanız yapı elemanlarını, kesit ve görünüşleriniz o kadar detaylı olacaktır. Geliyorum, bir tane kesit oluşturayım. Bakın burada daha önce çizdiğim kesit hatlarım yer alıyor. Bir benzerini de ben oluşturayım. Merdivenimi bir dıştan göreyim. Kesitime girsin merdivenim. Kesit hattımı çizgi çizer gibi yapıyorum. İlk noktasını belirliyorum, ikinci noktasını belirliyorum. İstersem kademeli kesit de alabilirim. Bunu bina içerisinde ya da göstermek istediğiniz farklı önemli noktalarınız varsa. Şu an için düz bir kesit hattı benim için yeterli. Toolbar'dan OK tuşuna basıyorum ve bakış yönümü belirliyorum. Mouse'umun hareketine göre bakış yönüm değişecektir. Ben merdivene doğru bakmak istiyorum. Çift tıklayarak kesit ayarları diyaloğumu açıyorum. Kesit ayarları diyaloğumda kesit ve görünüş ayarları aslında aynı diyaloğa sahiptir. Buradan düzenlemelerinizi yapabilirsiniz. Kesit adınızı değiştirebilirsiniz. İmleç tipinizi, büyüklüklerinizi değiştirebilirsiniz. Kesit çizgisinin nasıl görüneceğini, yani içeride trimlenip trimlenmeyeceğine dair değişimlerinizi yapabilirsiniz. İsterseniz sadece aktif katın kesitini alabilir ya da görünüşünü alabilir ya da sadece seçtiğiniz objelerinde alabilirsiniz. Ve buradan kesilmesini istemediğiniz objeleriniz varsa onları da işaretleyerek kesite katmayabilirsiniz. Yine çizgi tipiniz, yazı tipiniz burada yer alıyor. Buradan düzenlemelerini yapabilirsiniz. Kesit bölümünde kesit aldığınızda yapı elemanlarının hangi taramalar, renkler, yani kalem kalınlıklarıyla görüneceğini görürsünüz. Şurada yer alan kalem kalınlık bu renge ait kalem kalınlığıdır. Renginizi değiştirdiğinizde bunu da değişir. Bu da değişecektir. Yine aynı şekilde duvarlarınızı oluştururken sıvalı mı sıvasız mı oluşturmasını istediğiniz miktarları, sıva kalınlıkları ne kadar olmasını istediğinizi burada belirliyorsunuz. Bileşik materyal dediğimiz bu kesitlerdeki detay yazılarının e, sahip olduğu bileşik materyallerin sahip olduğu katmanlaşmaların nasıl görüneceğini belirliyorsunuz. İsterseniz bileşik taramaları kullan diyebilirsiniz. Sadece çizgileri çiz diyebilirsiniz. Çok yoğun olmasın derseniz kesit taramalarını kullan da diyebilirsiniz. Şimdi hızlı olması açısından biz sadece çizgileri çizi diyelim. Yine nervür ve kaset seçeneklerinde de buradaki seçimleri yapabilirsiniz. Görünüş bölümünde görünüşte kullanılacak kalem kalınlıkları ve seviyelemeler aslında burada görünür. Yani hangi objelerin hangi kalem kalınlıkları ve renklerle çizileceği görünüş olarak burada yer alır. Sevielemede de e, biz kesit ve görünüşlerde kalem kalınlıklarını kullanarak uzakta ve yakındalık hissi uyandırırız. Bu seviyeleme, yani kalem kalınlıklarının nasıl verileceğine dair seviyelemeyi buradan seçebilirsiniz. İsterseniz siz kendiniz bir seviye belirlersiniz. İsterseniz eşit uzaklık ya da seviye bazlı diyerek kalem kalınlıklarını program sizin için ayarlar. Kat genel ayarlarında burada katla ilgili genel bilgileri nasıl vereceğini tanımlarsınız. Kat isimleri ve bilgi yazılarının solda mı sağda mı olacağı, kodları yazıp yazılmayacağını, bu bilgi yazılarında yazı yükseklikleri nasıl olacağı, kiriş seviyeleri ve kat seviye çizgilerinin nasıl verileceği gibi seçimlerinizi buradan yapıp düzenleyebilirsiniz. Ek seçenekler bölümü artık detayların aslında yer aldığı bölüm diyebilirim. Kesit ya da görünüş adının büyüklüğünü, rengini burada belirleyebiliyorsunuz. Yine kod ölçüleri siz kesit ya da görünüş aldığınızda otomatik olarak verilir kesit kodları. Bunlar solda mı sağda mı olsun, yapıdan binanızdan ne kadar uzakta olsun. İki hat vardır kesit kodları verilirken. Birinci hatta hangi bilgiler yer alsın, ikinci hatta hangi bilgiler yer alsın, bunların her birini verebilirsiniz. Biz biliyorsunuz kat hizasını, kapı pencereleri ve detayları aslında bu kesit kodlarla veririz. Bunları görebilirsiniz. Malzeme listelerine tıkladığınız takdirde beton yazıları, mahal dolgu yazıları gibi genel anlamda hangi yazıları kullanılacağını burada yine belirleyebilirsiniz. Mahal isimlerinin yazılıp yazılmayacağına karar verebilirsiniz. Perspektif etkisi de yine bizim görünüşlerde özellikle çok kullandığımız koparma dediğimiz elemanlar arasındaki uzaklıklarda bir miktar boşluk bırakarak o önde ve arkada olma durumunun etkisini güçlendirmede kullandığımız bir yöntemdir. Bunu da isterseniz aktif hale getirerek çizimlerinizde kullanabilirsiniz. Yatayda olduğu gibi dikey çizgilerde de isterseniz bunu
bu özelliği kullanabilirsiniz. Program sizin için koparmaları otomatik olarak yapar. Yani öndeki bir objenizde, öndeki bir duvarınızda arkasında kalan duvara bir miktar şu anda görüldüğü üzere bir 10 santim kadar bir boşluk bırakarak o koparmayı sağlayacaktır. Aks çizgileri kesit ve görünüş çizimlerinizde akslarınızın nasıl verileceğini, nerelerde gösterileceğini aslında burada belirlersiniz. Yerleşimi nerede olacak, binanızdan ne kadar yukarıya çıkacak, çizgileri uzatacak mısınız, uzatmayacak mısınız, tüm aksları mı gösterecek, sadece betonarme aksları mı gösterecek, yazı yükseklikleri nasıl olacak, daire çapı nasıl olacak gibi burada düzenlemelerinizi yapabilirsiniz. Arazi bölümünde ise e, araziye gömülü olan yapılarınız varsa bodrum kat gibi bunların sınırlarının nasıl çizileceğini gibi düzenlemelerinizi yapabilirsiniz. Kesitlerinizde değil ama görünüşlerde bu sınırları göstermek isteyip istemediğinizde de aslında buradan karar verebilirsiniz. E, Kesit adımız 2 olarak kalsın. Oluştur butonuna tıkladığımda program benim için oluşturacaktır. Tıklıyorum. Program bakın objelerimi hazırlıyor, kesitimi oluşturmaya başlıyor. Ve bana bir soru sordu. Dedi ki projede daha önce de bu isimde bir kesit var. Daha önce bu isimde bir kesit alınmış. Ben bunu silip benim kendi kesitimi kullanmak istiyorum diyorum. Ve program benim için kesitimi alıyor. Burada çizimlerimi oluşturuyor. Bakın merdiven artık görünüşüme girdi. Şu kısım yukarıdaki üçüncü kolum. Kapılarım girdi. En başta tanımlarken bileşik materyal tanımlamıştım mahalle. Burada verdiğim kaplama detayları girdi. Şurada mesela bileşik materyal tanımlı değil, burada bileşik materyal tanımlı. Aradaki farkı böyle görebiliriz. Bileşik materyal tanımlı olmadığı zaman mahal kaplaması olarak görünüyor. Bileşik materyal tanımlıysa bütün katmanlarım benim burada yazılı olarak geliyor. Bu şekilde kesitimi oluşturuyorum. Bir tane daha kesit alalım. Bu da benim merdivenimden geçsin. Bakın şu kesit de merdivenden geçmiş. Şuna hizalayalım. Asansöre çok yakın oldu. Şöyle alalım. Tamamdır. Geldim. Farenin sağ tuşuna tıkladım. Bitir diyorum. Bakış yönümü belirledim. Geldim. Burada isim olarak kesit bir diyelim. Oluştur diyorum. Yine program kesitimi oluşturuyor. Gördüğünüz üzere merdivenim burada kesite girdi. İkinci merdiven alanım görünüşe girdi. Bunların hepsini görebiliyorum burada. Bir tane de görünüş alalım ve sonrasında pastamıza geçelim. Görünüş hattı tanımlıyorum bir tane. Geldim, çizdim. Bu tarafa doğru bakıyorum. Aynı kesit hattı gibi görünüş hattımı da bu şekilde girip oluşturabiliyorum. Çizgi çizer gibi oluşturuyorum. Oluştur dedim. Evet, mevcut görünüşümü yenisiyle değiştirelim diyorum. Ve kesit hattım tamamlanmış oldu. Görünüşüm tamamlanmış oldu. Bu şekilde istediğiniz sayıda gerek duyduğunuz miktarda kesit ve görünüşünüzü alabilirsiniz. Ve son olarak da paftamızı oluşturalım. Kesitimi, görünüşümü aldım. Bütün çizimlerimi tamamladım. Geliyorum. Yeni pafta oluştur komutuna tıklıyorum. Yine çizimler sekmesi pafta dizaynı bölümünde yeni pafta oluştur komutuna tıkladım. Pafta ayarları diyaloğu açıldı. Burada paftanızın ebatlarını, boyutlarını belirleyebilirsiniz. Yan taraflarda bırakacağınız marj
büyüklüklerini buradan girebilirsiniz. Arka plan renginizi değiştirebilirsiniz. Geliyorum. Biz genelde serbest projelerde kullandığımız için serbest seçiyorum. Buradan genişlik olarak 90 diyelim. Sonrasında da bir 210 diyelim. Tabii 90 milim olmasın, 900 olsun. 90 santimlik kağıdım olsun. 210 santim uzunluğunda da bir e, paftam olsun. Tamam diyorum. Benim paftamın ön izlemesini oluşturdum. Şimdi geleceğim buraya ben e, çizimlerimi bloklar halinde yerleştireceğim. Geliyorum. Pafta bloğu olarak ilgili çizimlerimi kaydetmem gerekiyor ilk aşamada. Geldim, yeni pafta oluşturun altından pafta bloğu dörtgeni seçtim. Farklı çizim yöntemlerini buradan seçebilirsiniz. Tüm çizimler dörtgen, poligon, poligon yolu, çember gibi. Ben daha çok dörtgeni tercih ediyorum diyebilirim. Geldim, birazcık şöyle uzaktan alalım. Şöyle bir dörtgen yapalım. Bir yerleştirme noktası belirliyorum. Şu kolonumuzun köşesi olsun. Ve bir isim veriyorum. Zemin kat. 1/50 olarak paftam alınmasını istiyorum. Kontür çizim olsun. Tamam diyorum. Ve bunu benim pafta bloğu olarak kaydediyor bu katımı, seçtiğim alanı. Geliyorum. Birinci katımı da aynı şekilde kaydedeceğim. Geldik. Yine pafta bloğu oluştur dörtgen diyorum. Burada şöyle bir seçim yapalım bu sefer. Yine aynı şekilde kolonumun ucunu belirliyorum. Kat 1 diyelim. 1/50 ölçeğinde paftama yerleştirmek istiyorum. Tamam dedim. Geldi. Kesit ve görünüşlerimizi de pafta bloğumuza alalım. Kesit aldıklarımızdan biri, kesit birimizi yerleştirelim. Bir de görünüşümüzü yerleştirelim. Gelelim. Kesit 1. Sizinle birlikte aldığımız kesitimizdi bu. Geliyorum dörtgen diyorum. Şöyle uzunca bir şekilde alalım bunu. Hatta gelin şuradan havuzumuzu da alalım. Ve şu noktaya tıklayalım. Kesit bir diyelim. Bir tane de görünüş olalım. Görünüş bir. Geldik. Bunu da yine pasta bloğu dörtgen diyelim. Yine şu noktaya alalım. Görünüş bir diyelim. Buradan istersek farklı ölçeklerde yerleştirebiliriz. Tamam diyelim. Geldik. Paftamızı açtık. Paftamızı farenin sağ tuşuna tıklıyoruz. Pafta bloğu ekle satırına tıklıyoruz. Burada benim az önce eklediğim bütün pafta bloklarım yer alıyor. İlk olarak zemin katımı yerleştiriyorum. Tamam diyorum. Geldim. Buraya yerleştirdim. Biraz büyük oldu sanki. Bakalım diğerlerini de yerleştirelim. Olmadı. Pafta ayarlarımızdan pafta genişliğimizi değiştirebiliriz. Evet, bu biraz epey bir küçük geldi. Gelelim. Farenin sağ tuşuna tıklayarak pafta ayarları diyorum. Buradaki 90'ı 60 yapalım. Taşıyalım bunu yerine. Bu sığdı. Bunu da istersek pafta bloğumuzu tekrar oluşturabiliriz. İstersek de bunu ölçeğini mesela 100 yapalım. Bu da biraz küçük oldu. Bunu 50'de tutalım. Paftamızı tekrardan 90'a çekelim. Bu anlamda hiçbir zaman paftanızın özelliklerini değiştirmekten korkmayın. İstediğiniz şekilde düzenlemelerinizi yapabilirsiniz. Hiçbir bozulma olmayacaktır. Geldim. Paftamı biraz da uzatmak istiyorum. Kesit ve görünüşlerim gelecek daha. Pafta bloğu ekle diyelim ilk olarak. Kesitimizi alalım.
Bakın sığmadı. Geldim. Farenin sağ tuşuna tıkladım. Pafta ayarlarına girdim. Burada paftamı 210 değil de 400 yapalım. Hatta bu bloklarımızın dış sınırlarını kaldıralım. Gözümüze daha güzel görünsün. Bakın. Geliyorum. Pafta bloğu ekle diyorum. Ve görünüşümü ekliyorum. Geldim. Pafta ayarlarına giriyorum yine. Yine uzatmam gerekiyor. Hiç problem değil. Bunun da kontürünü kaldıralım. Bu şekilde paftamı tamamlıyorum. Bundan sonra yapacağım işlem, eğer ben de bir ozalit makinesi varsa ve çıktı alacaksam çizdir deyip buradan paftayı seçip ayarlardan ozalitimi seçiyorum burada. Yoksa ve bir ozalitçiye göndereceksem istersem direkt olarak iDeket dosyası halinde gönderebilirim. Ozalitçiler isterlerse eğer OneClick üzerinden iDeket Wrap'i indirebilirler. iDeket Wrap lisanssız olarak çalışan bir e, uygulamadır, programdır. Böylece sizin gönderdiğiniz bu pafta ekranındayken kaydedip proje dosyasını Ozalitçi'ye gönderdiğinizde Ozalitçi iDeket Wrap'te açıp çıktı alabilir. Bir orada tasarım yapma imkanları yoktur ama direkt olarak sizin çıktı almanıza, onların çıktı almasına olanak sağlayan bir program diyebilirim iDeket Wrap. Direkt onu yüklerlerse de sizin iDeket projesi üzerinden direkt olarak çıktılarını alabilirler. Mesela bir tane de örnek pafta gösterelim size iDeket'le hazırlanmış. Sonrasında da sorularımıza geçebiliriz. Geliyorum. Burada mimari bir paftayı görüyorum. Bakın vaziyet planı yerleştirildi. Zemin kat planı, birinci kat planı, diğer katlar, çatı planı, kesitlerim ve görünüşlerimle beraber mimari projem tamamlandı. Bu şekilde projemizi tamamlamış olduk. Bugünkü eğitimin sonuna geldik diyebiliriz. Herkese dinlediği için çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.